teknoloji hayatımızın her anına dokunurken aynı zamanda bazen gizemleri çözmekte de insanlığa olan faydası yadsınamaz. DNA testi günümüzde artık normalleşmişken 23 yıl önce böyle bir konumda değildi ve bugün size anlatacağım hikayede 23 yıl önce, yani henüz DNA testleri bu kadar yaygın şekilde kullanılmazken ve veri tabanları henüz bu kadar kapsamlı değilken meydana gelen bir hikaye. Neyse ki 23 yıl sonra bu gizemli vaka artık nihayete ermiş durumda. ...2 Mayıs 2001, henüz daha bahar ayları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde yer alan Chevy Chase mahallesi sakinliği ve güvenliği ile bilinen bir semtti. Genellikle doktorların, avukatların ve uzun yıllardır aynı evde yaşayan köklü ailelerin tercih ettiği bu bölge, suç oranının son derece düşük olduğu, çocukların sokakta bisiklet sürebildiği, akşamları komşuların birbirine selam verdiği bir yerdi. O sabah herkes hayatın olağan akışı içinde yeni güne hazırlanıyordu. Ancak birkaç saat içinde bu huzurlu ortam korkunç bir olayla alt üst olacaktı. Leslie Prior 49 yaşında, saygın ve sevilen bir kadındı. Çevresi onu güler yüzlü, ailesine düşkün ve sosyal ilişkilerinde son derece zarif biri olarak tanımlıyordu. Evliydi, bir kızı vardı ve hayatını büyük ölçüde ailesi üzerine kurmuştu. O sabah Leslie'nin planı sıradan bir gün geçirmekti. Ancak öğle saatleri yaklaşırken Prior ailesinin evi sessizliğe gömülmüş, içeriden hiçbir hareketlilik duyulmaz olmuştu. Leslie'nin cansız bedeni kısa bir süre sonra evinde bulundu. Başına aldığı sert darbeler ve ardından boğulma izleri olayın sıradan bir ölüm olmadığını açıkça ortaya koyuyordu. Evdeki izler bunun planlı bir saldırı olabileceğine işaret ediyordu. Polis olay yerine ulaştığında ilk dikkat ettikleri şey evin kapılarında herhangi bir zorlama izinin olmamasıydı. Bu ayrıntı saldırganın eve davetsiz değil, tanıdık biri olarak girdiğini düşündürdü. Olay kısa sürede tüm mahallede duyuldu. Sessizliğiyle bilinen semt bir anda polis araçlarının siren sesleriyle çalkalandı. Komşular evlerinden çıkarak neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Televizyon kanalları bölgeye gelmiş, muhabirler bu olağanüstü olayı canlı yayınlarla izleyicilere aktarmaya başlamıştı. Çünkü bu semtte böyle bir şiddet suçu işlenmesi neredeyse akıl almazdı. Soruşturmanın ilk adımları atıldığında polis birkaç noktaya odaklandı. Öncelikle evin içerisinde elde edilen fiziksel bulgular toplandı. Leslie Prior'ın tırnaklarının altındaki doku örnekleri saldırganla yaşanan bir boğuşmaya işaret ediyordu. Bu cinayeti çözebilecek önemli bir detaydı. Çünkü saldırganın DNA'sı elde edilmiş olabilirdi. Ayrıca evde bulunan bazı nesnelerde de kan ve temas izlerine rastlandı. Ancak soruşturmayı yürüten dedektifler için bu aşamada en kritik soru şuydu: Leslie Prior'ın hayatını kim, neden sonlandırmıştı? Böyle bir semtte genellikle yabancı saldırılar nadir görülürdü. Bu yüzden ilk odak noktası yakın çevre oldu. Aile bireyleri, komşular, arkadaşlar ve en önemlisi Leslie'nin kızı Laura'nın hayatındaki kişiler tek tek sorgulandı. Polisin dikkatini çeken isimlerden biri kısa sürede öne çıktı: Eugene Gligor. Gligor o dönemde Leslie'nin kızı Laura'nın erkek arkadaşıydı. Genç, eğitimli ve dışarıdan bakıldığında sıradan bir görünüşe sahipti. Ancak cinayet gününe dair anlattıkları net değildi. Polis, Gligor'un olayla bir bağlantısı olup olmadığını sorgulamaya başladı. İlk etapta somut deliller yeterli değildi. Ancak şüphe gölgesi genç adamın üzerinde dolaşmaya başlamıştı. Toplumun geri kalanındaysa farklı bir hava hakimdi. Çoğu insan böyle bir vahşetin içeriden bir kişi tarafından işlenebileceğini kabullenmek istemiyordu. Mahallede bir yabancı eve girmiş olabilir söylentileri dolaşıyordu. Ancak kapı ve pencere izlerinin olmaması polisleri tekrar tanıdık ihtimali üzerinde durmaya yöneltti.
Leslie Pryor'ın ölümü sadece ailesi için değil, tüm mahalle için derin bir travma oldu. Özellikle kızı Lauren hayatının en zor günlerini yaşamaya başlamıştı. Annesini kaybetmesinin şoku yetmezmiş gibi polisin araştırmalarında sevgilisinin de şüpheliler arasında zikredilmesi onun için dayanılmaz bir baskı yaratıyordu. İlk günlerde basına çok fazla detay verilmedi. Polis yalnızca olayın bir cinayet olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Ancak kulislerde konuşulanlar olayın daha derin ve karmaşık olabileceğini gösteriyordu. Çünkü eldeki DNA örnekleri eşleştirilmeye çalışılıyor ama hiçbir veri tabanında doğrudan bir sonuç çıkmıyordu. 2001 yılının o bahar sabahı yaşananlar aslında uzun yıllar sürecek bir soruşturmanın ilk adımıydı. Leslie Pryor'ın öldürülmesi ilk günlerde çözülebilecek gibi görünen bir dava olmasına rağmen kısa sürede tıkanmaya başladı. Olayın üzerinden aylar geçse de net bir şüpheliye ulaşılamadı. Elde edilen DNA örnekleri o dönemki teknolojilerle sınırlı kaldı ve eşleşme yapılamadı. Böylece dava toplumun gözleri önünde yavaş yavaş soğuyan bir dosyaya dönüşmeye başladı. Polisler içinse bu çözülmemiş cinayetlerden biri olarak arşivlere girecekmiş gibi görünüyordu. Ama kimse bilmiyordu ki yıllar sonra bilimdeki gelişmeler sayesinde bu dosya tekrar açılacak ve gerçeğe ulaşılacaktı. Fakat 2001'in o günlerinde Leslie Pryor'ın ailesi ve yakınları için tek gerçek sevdikleri birini kaybetmiş olmalarıydı. Adaletin ne zaman, nasıl geleceği ise belirsizliğini koruyordu. Polis soruşturması sürecinde Gligor'u da yakından izlemeye başladı. Evindeki aramalar, telefon kayıtları ve sosyal çevresindeki gözlemler araştırmacılara bazı ipuçları verdi. Ancak olaydan sonra Gligor'un davranışları dikkatli ve temkinli bir şekilde hareket ettiğini gösteriyordu. Bu durum polis için hem bir şüphe hem de çözüm bekleyen bir bilmecenin başlangıcıydı. Lauren Pryor için bu yıllar son derece zordu. Hem annesinin kaybıyla baş etmeye çalışıyor hem de sevdiği kişinin şüpheli olarak görülmesiyle duygusal bir karmaşa yaşıyordu. Ailenin diğer üyeleri de benzer şekilde baskı altındaydı. Komşuların ve medyanın ilgisi acıyı daha da arttırıyordu. Her görüşmede polisler soruları dikkatle soruyor ve elde ettikleri bilgileri titizlikle kaydediyordu. Ancak bu süreç çözüm getirmekten ziyade şüpheleri yoğunlaştırıyordu. 2002 yılına gelindiğinde Leslie Pryor cinayeti hala çözülmemişti. Deliller eldeki teknolojiyle eşleşmiyor, şüpheliler üzerinde somut bir kanıt bulunamıyordu. Polis için dava hala soğuk bir dosya olarak arşivlerde yer alıyordu. Ancak adli bilimdeki hızlı gelişmeler önümüzdeki yıllarda çözümü mümkün kılacak bir zeminin oluşmasını sağlıyordu. Özellikle DNA teknolojisindeki ilerlemeler daha önce çözülmesi imkansız olan cinayetlerin yeniden gündeme gelmesine olanak tanıyordu. 2011 yılından itibaren Amerika'da adli laboratuvarlarda genetik soy ağacı yöntemi kullanılmaya başlandı. Bu yöntem sadece doğrudan şüphelilerin DNA örneklerini karşılaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda şüphelinin uzak akrabalarını tespit ederek soruşturmayı daraltmayı mümkün kılıyordu. Golden State Killer davası gibi örnekler bu yöntemin etkinliğini ve potansiyelini gözler önüne seriyordu. Leslie Pryor davası için bu gelişmeler umut ışığı anlamına geliyordu. Polis, Leslie Pryor davasını bu yeni yöntemle çözmeyi planlamaya başladı. İlk etapta Gligor'un doğrudan DNA örneğine ulaşmak mümkün değildi. Ancak sistem şüphelinin aile fertlerinden gelen genetik ipuçlarını kullanarak soruşturmayı daraltmaya çalışıyordu. 2022 yılı ise Leslie Pryor cinayeti için uzun yıllar süren bekleyişin ve sessizliğin sona erdiği yıl oldu. Polis, Leslie Pryor'ın evinde bulunan tırnak altı dokusu ve kan örneklerini geniş bir genetik veri tabanında taradı. Bu tarama, Gligor'un yakın akrabalarına kadar uzanan bir bağlantıyı ortaya çıkardı.
Romanya'daki uzak akrabaların DNA örnekleri Gligor'un ailesiyle eşleşme sağladı ve soruşturmanın yönünü dramatik bir şekilde değiştirdi. Polis elde edilen bu bilgiyle Gligor'u doğrudan incelemeye başladı. İlk adım olarak şüphelinin rutin davranışları gözlemlendi ve gizli takip başlatıldı. Gligor bu süreçte herhangi bir olağanüstü davranış sergilemiyor, günlük yaşamını dikkatle sürdürüyor gibi görünüyordu. Ancak polis elindeki genetik ipuçlarını kullanarak onun kimliğini doğrulamayı başardı. Elde edilen DNA eşleşmesi Gligor'un olay günü Leslie Pryor'ın evinde bulunduğunu kanıtlamaya yetiyordu. Bu soruşturmanın 21 yıl boyunca çözülememesinin ardından gelen ilk somut delildi. Polis şimdi Gligor'u sorgulayarak suçunu itiraf ettirebilme fırsatına sahipti. Sorgu süreci titizlikle planlandı. Polisler Gligor'u adeta bir yandan gözlemliyor, bir yandan da onu köşeye sıkıştıracak stratejik sorular hazırlıyordu. Gligor'a doğrudan "O DNA senin DNA'n, olay yerindeydin" denildiğinde ilk tepkisi "hatırlamıyorum" oldu. Bu savunma sorgudaki kritik anlardan birini oluşturdu. Dedektifler şüphelinin bu stratejisini fark etmiş ve onu çürütmek için sabırla ilerlemeyi seçmişti. You and Lauren had dated well before her mother was killed. Do you remember, like, were you still in touch with Lauren when this stuff happened to her mom? No, we had broken up a couple years before, at least. Maybe longer, I'm not sure. Sorgu odasında geçen dakikalar uzun ve gerilim doluydu. Kamera kayıtlarında Gligor'un savunmalarıyla polislerin baskısı arasındaki çatışma net bir şekilde görülebiliyordu. Dedektifler Gligor'a olay yerindeki DNA örneklerini gösteriyor ve somut kanıtlar üzerinden sorular soruyordu. Bu süreç psikolojik bir oyun gibi ilerliyordu. Gligor'un her savunması polis tarafından çürütülerek onun itiraf etmeye doğru yönlendirilmesini sağlıyordu. From the crime scene, the DNA that was taken, we actually have a sample of your DNA, and it was compared to the crime scene DNA, and it matched. So we know that you were there at the time when Leslie died. I never gave a sample of DNA. That's correct. We obtained a sample from a discarded water bottle that you drank out of. So you were followed, and we collected it after you discarded it into the trash, and it was swabbed and it was compared. So your DNA matches the crime scene DNA. No recollection, I have no memory. Sorgu sırasında dedektifler ona olayın tüm detaylarını, elde edilen kanıtları ve olası cezaları açıkça anlattı. Bu, Gligor'un psikolojisi üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Peki Eugene Gligor bu cinayeti neden işlemişti ve kendisi tam olarak nasıl biriydi? Gligor, Maryland'in Kenwood semtinde büyüdü. Ailesi saygın bir aileydi. Babası Maryland Üniversitesi'nde profesör, annesi ise Dünya Bankası'nda çalışmıştı. Ancak lise yıllarında anne babasının çalkantılı boşanması Gligor'un hayatını etkiledi. Birkaç ay gittiği yatılı okuldan atıldı. Lauren'la çıktığı dönemde sık sık Pryor ailesinin evinde vakit geçiriyor, tatillere katılıyor, aileyle oyun gecelerine dahil oluyordu. Leslie ona kucak açmıştı ama baba Sandy hiçbir zaman güvenmemişti. Bu çocukta bir tuhaflık var diyordu. 1995'te mahallede bisiklet yolunda bir saldırı olduğunda polis Gligor'u da şüpheli görmüştü. Lauren ise sevgilisini savunmak için karakola gitmişti. Ona göre Eugene kibar, duyarlıydı. Asla böyle bir şey yapmazdı. Olaydan yırtan Gligor, Lauren'la 5 yıl boyunca sevgili oldu. Üniversiteye gidince ilişkileri bitti. Büyük bir kavga da çıkmamıştı. 2 yıl hiç görüşmediler. Leslie'nin ölümünden sonra cenaze günü de dikkat çekiciydi. Cenazeye yüzlerce kişi katıldı ama Gligor ortalıkta yoktu. Bunun yerine arabasına atlayıp ülkenin diğer ucuna, Portland'e gitmişti. Gerekçe olarak da "çok duygusalım, cenazeye dayanamayacağım" demişti. Oysa bu yakalanma korkusunun bahanesiydi.
Yıllar geçti. Eugene normal hayatına devam etti. New York'ta yaşadı, tekrar Washington'a döndü. Hayatını lüks restoranlarda yemek yiyen, müzeleri gezen, Avrupa'ya seyahat eden, dışarıdan kusursuz görünen biri olarak sürdürdü. 23 yıl sonra bile olsa adaletin elinden kaçamadı. Yine de bu dava hakkında ilginç olan şey, geç gelen adalete rağmen cinayetin neden işlendiği hala bilinmiyordu. Yani Eugene ile Leslie arasında ne vardı ve Eugene neden böyle bir cinayet işledi? Bu sorular hala cevapsız. Gligor hiçbir zaman Leslie Pryor'ı öldürdüğünü söylemedi. İfadesinde sürekli hatırlamıyorum dedi. Sonra da ikinci derece cinayeti kabul edip daha fazla konuşmadı. Eugene Gligor'un ikinci derece cinayetten, yani planlamadan kasten adam öldürmekten suçunu kabul etmesiyle mahkeme kendisine 22 yıl hapis cezasıyla 5 yıl denetimli serbestlik kararını açıklamıştı. Böylece yıllardır süren belirsizlik ve acı resmileşmiş oldu. Peki dostlarım, sizce Eugene neden böyle bir cinayet işlemiş olabilir? Siz de kendi düşüncelerinizi ve varsa kendi bilgilerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.